Bu şekilde set halinde de çalışabilirsiniz. Çocuklar çok severek kullanacaklar. Anahtarlık versiyonu çanta aparatı olarak da çok tercih edildi zaten. Linkini de açıklamaya bırakırım. Dilerseniz detaylı olarak oradan da izleyerek anahtarlığını örebilirsiniz. Çok özel bir teknik çalışacağız çantanın ana kısmında. Bu göstereceğim tekniği yeni görecek arkadaşlar da olacak. Eminim bilenler de vardır. Birçok projenizde değerlendirebileceğiniz bir trabzan tekniği öğreteceğim size bugün. Öncelikle çantamızla ilgili bir detaylara bakalım. Yaklaşık 70 santim uzunluğunda bir çanta kordonu öreceğiz. Bunu boyundan çapraz olarak kullanılabilecek şekilde ben tasarladım. Siz isterseniz yine buralardan da dikişini sağlayarak kullanabilirsiniz. Erkek çocukların genelde boyundan çapraz tercih etmesi gerekçesiyle mavi renkli öreceğim bu takımı bu şekilde formlayacağız. Bir de şöyle pembe rengini çalıştım. Onu da göstermek isterim size. Şöyle kız çocukları için de böyle özellikle tercih edebilirsiniz. Kafa kısmını doldurmadan çalıştım. Şuradan sabitleme yaptım. Böyle de yapabilirsiniz. Bu formdaki gibi, bu örnekteki gibi de içerisini doldurup sadece tepe kısmından dikişle sabitleyebilirsiniz. Hem bir oyuncak edasında olması için sallanmasını ben tercih ettim. Ama siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz tabii. Çantamızda taban örümü ile başlayacağız. Çok pürüzsüz bir taban tekniği göstereceğim size. Yine ilk kez gören arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ölçülerine de bir bakalım. Şöyle çantamızın enini hemen bir söylemiş olayım size. Şuradan 7,5 hatta 7 santim sık iğne ile çalışacağız. Daha sonra genişleme yapacak. 8 santim eni var. Şöyle uzunluğuna bakalım. Şuradan alayım. Yaklaşık 14 santim. Dediğim gibi 70 santimlikte kordon çalışacağız. Şöyle ağız detayı çalışacağız. Dikişlerini yapacağız, tamamlayacağız. Peki hangi malzemeleri kullanacağız? Onlara da bir göz atalım. Malzemelere geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalımın ayrıcalıklarından yararlanmak için de katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Memnuniyetle okuyorum. Sorularınız varsa sorularınızı da bırakabilirsiniz. İvedilikle cevaplarım. Hadi şimdi malzemelerimizi görelim. Evet, malzeme olarak 2,20 numara tığımız var. Makasım, dikiş için iğnem ve ilmek belirleyicim var. Mavi tonlarda bir detay katmak istedim. Açık renk olarak kreme yakın bir ton kullandım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Çok az miktarda siyah ipe ihtiyacımız olacak. Çok az miktarda yine kahverengi ipe ihtiyacımız olacak. Saç kısmı için şöyle kadife bir ip kullanmayı tercih ediyorum. Duruşu hoşuma gidiyor. Bakın çok hoş bir detay katıyor. İstediğiniz yine iple de siz kendiniz şekillendirebilirsiniz. 6 milim göz kullanacağız ve sadece kafa detayını doldurmak için bir miktar elyaf'a ihtiyacımız olacak. Bacaklarda ve kulaklarda dolum yapmıyoruz. Ve öreceğim bu iki benek için de ben sıcak silikonla yapıştırma kullanacağım. Siz dikerek de isterseniz kullanabilirsiniz. İp olarak toplamda 50 gramdan az bir ip kullanacaksınız. Onun detayını da vermiş olayım. Arta kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Orta kalınlıkta pamuklu bir ip kullanmayı tercih ettim ben. Parçayı kullanmadan da sadece zemin kısmıyla telefon çantası dahi yapabilirsiniz. Şık ve sade bir model olmuş olacak. Hazırsanız o halde hadi gelin örmeye başlayalım. Evet, öncelikle çantamızın taban kısmını çalışalım. Şöyle bir kilitleme işlemi yapıyorum. Ardından zincir çekerek devam edeceğim. Zincirleri çekerken çok sıkı çekmemeye çalışın. Şu şekilde yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve bir tane de artı çekiyorum. Toplamda 21 zincirimiz oldu.
Şimdi zincir üzerinden devam edeceğim. İkinci zincirden başlayarak. Fakat zincirimi şu şekilde bir yan çeviriyorum. Oluşan kesik çizgileri kullanarak devam edeceğiz. Şuradan hemen ilk kesik çizgimden alarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Biraz zorlayabilir belki. Daha sonra kolaylaşacak. Hemen üçüncüyü yapıyorum. Bakın yanındakine. Dördüncü. Şimdi alması daha kolay. Beşinci. Altıncı. Bakın yan tuttuğunuzda görüyor olacaksınız. Belki şu an kamerada çok net görünmüyor olabilir ama hafif yan çevirdiğinizde kesik çizgiler görünecek. Onları alıyorum. Şimdi başa kadar her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Dönüp geleceğiz. Zincirin diğer tarafına nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Şimdi hızlıca örelim. Evet, son sık iğnemizi de yapıyorum. Şöyle bir düzelteyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi 20 tane tamamlamış olduk. Hemen karşı taraftan devam ediyorum. Bakın karşıya geçiyorum. Şöyle bu ipimizi de aradan yürütelim. 1, 2, tam karşılıklarından devam ediyorum. 3. Şimdi nereye battığımı göstereceğim size. Şimdi yan çevirdiğimizde örgümüzü bakın şu şekilde bir zincir görüntüsü elde etmiş olduk biraz önce yaptığımız işlemle. Yan çevirmiş tek kanadını almıştık. Çizgi gibi görünen yerleri almıştık. Şimdi ise bu ördüğümüz sık iğnelerin tam karşılığından bakın her iki tarafını alarak devam ediyorum. Bu ipimi de arada yürütüyorum. Bu şekilde başa kadar ilerleyeceğiz. Bakın tığınızı şöyle ilmeğe geçirdiğinizde her iki tarafını da alıyorsunuz. Bunun sonucunda oluşan görüntü çok pürüzsüz bir görüntü olacak taban için. Her türlü taban yapımında kullanabilirsiniz bu tekniği. Şimdi başa kadar tamamlayalım. Toplamda bu zincirin bu tarafından da 20 tane sık iğne öreceğiz. Elimizde 40 tane sık iğne olmuş olacak. Bir üst sıraya geçişle ilgili bilgilendirme yapıyor olacağım. Hemen başa kadar hızlıca tamamlayalım. Şimdi son ilmeğimi çalışacağım. Şurada karşılığında ilmeğim var. Hemen onu alıyorum. Ve son sık iğnemi örüyorum. Şu ipimizi de ortaya kadar yürüttük. Keselim. Şöyle kesiyorum. Şimdi bir bakalım. Bakın şu bizim ilk ilmeğimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40. Şimdi bir üst sıraya çıkarken tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. Bu ipimin üzerinden ilmeğimin arkasından geliyorum. İlk ilmekten örmeye başlayacağız. Ve tığımda çıkarttığım ilmeğimi alıyorum. Arkaya çekiyorum. Ve tutuyorum ilmeğim kaçmasın diye. Aynı yerde çalışacağım şimdi. İpimi alıp ikisini bir örüyorum. Bu bizim birinci sık iğnemiz. Hemen yanından devam ediyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu ipimi şöyle biraz açayım. 11, 12, 13, 14, 15. Sık iğnelerle devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20. Zincirin bir tarafını bitirdik. 21, 22. Diğer tarafına dönüyorum. 23, 24, 25, 26. Biraz kıvrılacak, sorun değil. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Şimdi bu sıramızda, bir üst sıramızda trabzanlar yapmaya başlayacağız. Ama ilmeklerimizin arka tarafından alarak yapacağız. Şu ilmeğim benim. Şimdi ilk başta tığımdaki ilmeğim duruyor. İlk ilmeğimin arka tarafından, bakın, her ikisinden almıyorum. Sadece arka tarafından alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakinden bir üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakinden bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın hepsinin arka ilmeğinden alıyorum. Şöyle almıyorum. İkisini bir almıyorum. Bana bakan tarafı değil, örgünün arka tarafından alarak bir üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi 40 tane sık iğnemiz vardı, ilmeğimiz vardı. Her birine arka ilmekten alarak birer tane üçlü trabzan çalışacağız. 40 sayısını koruyacağız. Artık zaten 40 ile öreceğiz. Üçlü trabzanlarla devam edeceğiz. İlk sıramızı bu şekilde normal üçlü trabzanlarla örüyoruz. Fakat diğer sıralarda da örgümüzü daha da hızlı ilerletecek bir teknikle trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dönüp gelelim. 40 tane üçlü trabzanı tamamlayalım. Üst sırada bahsettiğim modeli kuruyor olacağım ve size göstereceğim nasıl yapıldığını detaylarıyla. Şimdi dönüp hızlıca geliyorum. Şimdi döndüm geldim. 40 tane trabzanı sağladım. Bakın kıvrılmaya başladı. Zaten üst sıraya çıkıyoruz. Köşelerde arttırma yapmadığımız için bunun olması olağan ve istediğimiz de bu. Duvar kısmına yükseliyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi üst sıraya yine çıkmak için tığımdaki ilmeği çıkartıyorum. İlk zincirimi sayıyorum. İlk zincirimin tepesinden ipimin yine üzerinden geliyorum tığımla. Şöyle iki tarafını da alalım. Tığımdan çıkarttığım ilmeği alıyorum. Onu arkaya çekiyorum. Hemen aynı ilmekten şöyle bakalım. Tek teli kalmış. Onu hemen alıyorum. Şöyle aynı ilmekten ipimi arkadan öne doğru getiriyorum. 2 tane ilmeğim oluştu. 1 sayıyorum, onu 2 yaptım, 3 yaptım. Şimdi normalde trabzanlarla böyle devam ediyoruz. Fakat 3 yapmıştık. 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 2 sıra 2 sıra birlikte örerek devam edeceğiz. Tığımın başına doluyorum. Zincirim yan duruyor. Yan durduğunda yine kesik çizgi alt tabanda yapmıştık. Onu da göstermiş olayım burada bu arada. Pürüzsüz bir birleştirme var. Bakın arkadaşlar, arada herhangi bir boşluk yok. Bu kullandığımız teknikle elde edeceğimiz görüntü işte tam da bu. Onu da görmüş olalım. Şimdi devam edelim. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3 geri saydım. Üçüncüden kesik çizgiden bir ilmek aldım. Örmedim. Bunların hepsini tığımda bekletiyorum. Tığımın başına bir tane doladım. Şimdi bir tane buraya çalışmışız. Bir sonrakine, yanındakine yapacağız şimdi. 1,
2, 3 de örüyorum. Ve 1, 2, 3 de örüyorum. Bakın 2 sırayı aynı anda örmüş oldum. Başına doluyorum. Geliyorum birleşim noktasında kesik çizgiden ilmek alıyorum. Bunları tığımda bekletiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki trabzanı çalışacağım. Hemen 1, 2, 3 de çekiyorum. Şimdi alttakini yaptık. 3 de çektik. Üsttekini yapmak için de bir zincir. İkisini bir, ikisini bir. Bakın yükseldik. Gördünüz mü? Başına doluyorum. Yine bakın bu birleşimi, trabzanların birleşim noktasını takip edin. Oradaki kesik çizgiye batın. Buradan bir ilmek alıyorum, tığımda bekletiyorum. Başına doluyorum, bir sonrakine geçiyorum. Çünkü hepsine birer tane trabzan çalışacağız. Biz sayımızı koruyacağız. O yüzden her birine bir tane yapıyorum. Bakın bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, ikisini bir, ikisini bir. Başına doluyorum. Tam aradaki, ortadaki oluşan kesik çizgiden bir ilmek, başına doluyorum. Buradan hemen trabzanımı başlatıyorum. Bir tane örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bir tane örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bakın. Bu şekilde yükseldik. 1, 2, 3 sıra trabzanımız olmuş oldu. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Örgünüz de hızlı ilerliyor. Yapması da çok keyifli. Bu tekniği mutlaka birçok yerde deneyeceksiniz, kullanacaksınız. Hemen birkaç tane daha yapalım beraber. Bakın bu şekilde çok kolay ilerleyecek. Tığımın başına birer tane alıyorum. Her bir trabzan için. Sonra örerek devam ediyorum. Burada bir tane örmeyi unutmayın. Trabzanlarınızın biri büyük biri küçük kalır. Tığımın başına doluyorum. Tam ortadan birleşim yerinden bir tane ilmek alıyorum. Bekletiyorum. Başına doluyorum. Alttan örmeye başlıyorum. Bir tane trabzanı bitirince buradaki ilmeği örmeyi unutmayın. Başına doladım. Son kez yapalım. Ortadan aldım. Başına doladım. Buradan aldım. Bakın tığımda bu kadar ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilkini tek örüyorum. İkisini bir, ikisini bir örüyorum. Alttaki trabzanı tamamlıyorum. Tek örüyorum. İkisini bir, ikisini bir örüyorum. İkisini tamamlıyorum. Bu şekilde birazcık daha yayacak. Alt sıradaki duruma göre. Eliniz eğer sıkıysa altta öreceğimiz sık iğneleri bir tık büyük tığla da örebilirsiniz. Üstte de kalın. Mesela altı 2 numara tığla örersiniz. Yukarıdakini 2,5'la 2,20 ile 2,5'la örebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Kaç sıra öreceğiz onu da söyleyeyim size. Toplamda alttaki bu trabzan sırası da dahil 12 sıra olmuş olacak. 1, 2, 3 oldu şu anda. Toplamda 12 sıra boyunca devam ettireceğiz. Tabii siz bunu isterseniz genişletebilir, boyunu uzatabilir, genişletebilir, daha kısa kullanabilir. Yani çantayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Benim size göstereceğim çanta boyutunda ulaşması için ben bunu 12 sıra boyunca ördüm. Şimdi tamamlayalım. Ardından ağız kısmı için devam edelim. Arkadaşlar şimdi arada girdim videoya. Nasıl birleştireceğiz onu da göstermek istiyorum. 2 sıra olarak devam ettiğimiz için bu arada boşluk kalmasını istemiyoruz. O yüzden sonuncusunu beraber yapalım. Şimdi bir ördüm, ikisini bir örüyoruz. Burada ikisini bir örmüyorum. Tığımda bekletiyorum. Buradaki sıranın en başından şöyle alıyorum. Şöyle alın arkadan ilmeğinizi. Bunu ikisinin içerisinden geçirin. Bir tane örün. İkisini bir, ikisini bir. Bakın bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar yapalım. Başına alıyorum. Birleşim noktasından ilmek alıyorum. Başına alıyorum. Trabzanımı yapmaya başlıyorum. İlkini ördüm. İkincisini ikisini bir ördüm. Burada ikisini bir örüyorduk. Örmüyoruz. Buradan ilmek alıyorum. Birleştirmek için. Üçünü bir şöyle, yani çektiğim ilmeği 2 tanesinin içerisinden geçiyorum. Üçünü bir örmüş oluyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir tane örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bakın birleştirmiş olduk.
Şimdi buradan da yine tığımdan çıkartıyorum. İlk zincir çekerek yükseldiğimizi sayıyoruz. Şöyle tepe noktasından alıyorum. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Aynı yerden giriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle aynı yerden olmadı. Aynı yerden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bunu bir sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağım. Başına dolayacağım. 1, 2, 3 geri sayıyorum. İlk buradaki çizgiden ilmek alıyorum. Başına doluyorum. Bunu zaten ördüm artık. Yanındakinden bir örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bir örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bakın yükseltmiş olduk. Çok da güzel bir geçiş olmuş oldu. Hiç de belli olmuyor yere ve bize güzel bir görüntü sağlıyor. Diğer tarafından dönüp geliyoruz. Buradan da bu şekilde dönüp gidiyoruz. Hadi gelin şimdi tamamlayalım. Şimdi tamamladık. Sayıyı tekrar şöyle söyleyeyim. Alt sıra dahil demiştim. Onu düzeltiyorum. Alt sırayı saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ördük. Bununla birlikte tabii 13 olacak. Çift ördüğümüz için üzerine. Onu hemen düzeltmiş olayım ben. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bundan sonra sık iğnelerle devam edeceğiz. Hemen şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmekten bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde sık iğneleri öreceğiz. Yalnız ona geçmeden önce size bir teknik daha göstermek istiyorum. Yine bu örmüş olduğumuz teknikle bağlantılı. Zincirle yükseldiğinizde biz 6 zincirle yükselip 2 sıra yaptık. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirle yükselip başını alıyorum. Geriye 3 sayıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Başına 1 alıyorum. 3 sayıyorum. Buradan yine yandan alıyorum. Başına alıyorum ve sık trabzanımı yapmaya başlıyorum. Bir ördüm, iki ördüm, ikisini ördüm. Şu yan taraftan alalım. Şuradan alalım. Bir ördüm, ikisini ördüm, ikisini ördüm. Bir ördüm, ikisini ördüm, ikisini ördüm. Bir ördüm, ikisini ördüm, ikisini ördüm. Bakın. 3 sıra yükseltmiş olduk, gördünüz mü? Daha sonra bunu bu şekilde tekrar devam ettirebilirsiniz. Bir tane yaptık, başını aldım, yine yandan aldım, bir tane daha aldım, tek ördüm, ikisini bir, ikisini bir, tek ördüm, ikisini bir, ikisini bir, tek ördüm, ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde üçlü sıralar halinde de uzatabilirsiniz. Şimdi biz üst sıramızı çalışalım. Şimdi ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçmiştik. Hemen aynı yerden sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 40 tane trabzanımız vardı. Şimdi 40 tane sık iğne öreceğiz. Her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu toplamda 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkarken yine tığınızdan ilmeğinizi çıkartın. Arkadan öne doğru ilmeği çekip aynı şekilde yaptığımız şekilde yükselin. Hatta göstermiş olayım onu da sık iğnede. Tekrar edelim bir. Başa dönüyorum hemen. Evet, döndüm geldim. Şimdi son sık iğnemi yaptım. Tığımdan çıkartıyorum. Bakın ipin üzerinden sık iğnede de aynı işlemi yapabiliriz. Geri aldım. Aynı ilmekten geldim. İkisini bir ördüm. Bunu bir sık iğne olarak kabul ediyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Üçüncü sırayı da yapacağız ve son artık bitirmeyi sırasını öreceğiz. Hemen bu işlemleri tamamlayalım ve devam edelim. Şimdi tamamladım, geldim. Şöyle ilk baştaki
ilmeğimden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Şimdi bir sonrakinden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapacağız. Bakın ilmeğimi alıyorum, şöyle ipimi tığımdakinin içinden geçiriyorum. Şimdi tüm etrafını bu şekilde döneceğiz. Çok fazla sıkmamaya çalışın. Zaten sık iğnelerle biz çantayı toparladık. Ağzının daha fazla büzülmesini istemiyoruz. Bu şu şekilde yeterli olacak. Bakın bu böyle bırakmıyorum. Bu şekilde zincir görüntüsü ön tarafta olacak şekilde oluyor. Tamamını dönüyoruz. Her birine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Sayımızı zaten hiç bozmadık. 40 sık iğne ile başlamıştık. Üzerine 40 trabzanla devam ettik. Yine ağız kısmına ilerledik. 40 tane sık iğne ördük. Şimdi en son bitirirken de artık ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine sayımız 40. Tabi istediğiniz şekilde siz genişletebiliyorsunuz. Yine çift ilmek üzerine kurarsınız. Bir tane artı zincir çekebilirsiniz. Mesela 40 zincir çekersiniz. 40 tane sık iğne ile öreceksinizdir. 41 tane zincir çekerseniz her iki tarafında 80 olur. Genişçe bir çanta elde etmiş olursunuz. Şimdi sonuncusunu şöyle arkaya geçirelim. İpimi koparmadan devam etmek istiyorum. Şimdi böyle katladığımızda şöyle katlayıp gelelim. Şöyle yan tarafına denk geldi zaten. Şöyle düzelteceğim. Bakın. Şimdi şuradan alıyorum. Şimdi 1, 2, 3 yapacağım. Şu bir geriye gelmiş olacağız yani. İpimi tekrar öne alıyorum buradan. Ve buradan başlatacağım. Şöyle bir zincir yapıyorum. Şimdi biraz önce göstermiş olduğum üçlü yöntemle askıyı çalışalım. Bir zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başına alıyorum. 1, 2, 3 sayıyorum. İlmek çıkarıyorum. Başına alıyorum. 1, 2, 3 sayıyorum. Şuradaki kesik çizgiden ilmeğimi çıkartıyorum. Başına alıyorum. Şöyle hemen dibinden yanındakinden başlayalım. Bir örüyorum, iki tane örüyorum. Bir örüyorum, ikisini bir örüyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Başını alıyorum, şu tam ortasından, başını alıyorum, tam ortasından. Şimdi 3 sıra trabzan çalışmış olacağız. Bir sonrakinden. Bir örüyorum, ikisini bir örüyorum, ikisini bir. Bir örüyorum, ikisini bir. Bakın yükseltmiş olduk. Şimdi geri döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başını alıyorum. 3 sayıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şöyle 3 sayıyorum. Şuradan alacağım ilmeğimi. Evet. Ve şimdi başına alıyorum. Bu bir. Hemen ortadakine yapalım. Tek ör, ikisine bir tane zincir, ikisine bir tane ör, ikisine bir. Hemen başına alıyorum. İlmek çıkarıyorum, başına alıyorum. İlmek çıkarıyorum, başına alıyorum. Şu son zincirimden alıyorum bakın. Bir ördüm, ikisini bir ördüm, ikisini bir ördüm, ikisini bir. Bu şekilde bir askı çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yapalım. Görüntüsünü göstereyim size. Üçüncüden ilmeğimi alıyorum. Üçüncüden ilmeğimi alıyorum. Ve şu ortadakinden örmeye başlıyorum. Çok pratik bir yöntem. Şu sonuncusunu da zincirden alıyorum. Ve yükseliyorum. Trabzanlarımı yaparak. Şöyle bir görelim.
Bunu istediğiniz iple örebilir. Kendinize telefon çantası da yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır ve kolayca hemen örebileceğiniz bir ürün olacak. Şu şekilde bir sap çalışmış oluyorum. Hafif böyle dalgalı gibi duracak. Bunu 70-80 santim aralığında çalışabilirsiniz. Kullanacak çocuğumuzun ölçülerine göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamamlayalım ve birleşimini göstereceğim. Evet, şimdi ördüm, tamamladım. Bir ölçelim. Şöyle birleşim noktasından ölçüyorum. Şöyle yaklaşık 71,5 santim olmuş. 70 santim civarı, dediğim gibi 70-80 santim civarı örebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Kullanım şeklinize bağlı olarak da farklı uzunlukta da yapabilirsiniz. Sadece elde taşımasını istiyorsanız örneğin şu kadar yapmanız da yeterli olur. Ya da aparatlar kullanarak ayarlı yapabilirsiniz. Sadece belinde kullanılacak gibi de ayarlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi benim kullanacağım model şöyle olacak. Şöyle alacağız. Geliş noktasını buradan birleştireceğim ve bu şekilde taşımasını istiyorum. Figürümüzün kafasını böyle yerleştireceğim ve şöyle taşınacak. Şimdi bunu dolayısıyla şuradan ipimi artık kesiyorum. Şöyle çekiyorum. Hemen ipime, iğneme geçireyim. Evet. Bakın şöyle gelecek. Buradan böyle gelecek. Şöyle gelecek. Şöyle. Hemen şöyle birleşim yaptığımız, yani üst sıraya çıktığımız daha doğrusu, ilmekten alarak birleştirelim. Bir tane çanta sapından, bir tane çantanın gövde kısmından alarak birleştiriyorum. Şöyle bir trabzan boyunca dikelim. Şöyle sağlam olması adına tekrar bir geçiş yapıyorum. Bütün ilmekleri kullandığıma emin oluyorum. Burada sabitleyeceğim. Şöyle aralardan geçerek de ipimi saklayacağım. Şöyle birkaç sıra daha yürütelim. Evet. Bu şekilde yeterli. Şöyle yerleştiriyorum ve ipimin ucunu kesiyorum. Şimdi çantamızın gövde kısmını, askı kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hadi gelin figür detayını çalışalım. Şimdi kafa yapımını zincirle başlıyoruz. Ağız kısmından başlayacağız. İnek motif kafasına bir kilitleme işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci ilmekten başlıyorum. Yine kesik çizgileri kullanıyorum. İlkine bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve yanından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son sık iğnemin içerisine şimdi dolduracağım. 1, 2 ve 3. Son sık iğneme 3 tane sık iğne yapıyorum. Karşı taraftan şimdi devam edeceğim. Şurada bir tane var. Onu kaçırmıyorum.
Bu ipimi de içinden yürüteceğim. 1 2 3 4. Şu ipi şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum. 5 6 7 8 ve şurada var bir tane. 9. Şimdi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 tane sık iğne elde ediyoruz. Hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takacağım. Hatta 2 tane aynı yere yapalım. Arttırma olacak çünkü. 2 tane yaptığımız için ilk sık iğneye şimdi takıyorum. Evet. Şimdi yanından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne sonrasında şimdi 2 tane arttırma yapacağım. 2 tane aynı yere battım. Hemen yanındaki ilmeğe 2 tane aynı yere batıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tamamladık. Ve şimdi son sık iğnemin içerisine de bir tane arttırma yapıyorum. Sayımızı bu bir de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24'e çıkarmış olduk. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar takıyorum. Söküldü. Onu hemen örüyorum. Şöyle tutayım ilmekleri. Evet. Şimdi bir tane sık iğnemizi örmüş olduk. Yanındakine hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Bu işlemi tekrar ediyoruz. Bir tane örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım. Bir sonraki ilmekten 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar bir örüyorum. Yanındakine bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. Yanındakine bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Yanındakine bir tane arttırıyorum ve bu işlemi 3 kez tamamlamış oluyoruz. Buradan dönerken arttırmalarımızı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yapıyorum ve son ilmeğe de bir tane arttırma çalışıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 sık iğneye ulaştırdık. Bir üst sıradan devam edelim. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bir sık iğne daha örüyorum. 2 tane ördüm. Bir tane arttıracağım. Tekrar ediyorum bu işlemi. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir sonrakinde arttırıyorum. Şimdi döndük, düz devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne örüyoruz. Yine şimdi arttırarak devam edeceğim. Bir tane arttırıyorum hemen. Sık iğnelerimi örüyorum. 1 2. Bir tane ördüm, 2 tane düzeltiyorum. Bir tane arttırdım, 2 tane ördüm. 3 defa yapacağız bu işlemi. Birinciyi yaptık. Bir arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. İkinciyi yaptım. Bir tane arttırıyorum. 1 2 sık iğne örüyorum.
3 taneyi tamamlamış olduk. Şimdi geri kalan sık iğnelerden devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne örüyorum. Bir sık iğnem kaldı. Ona da bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi ne yaptı? Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arttırma eksiltme yapmıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane sık iğnemi yaptım. Sonuncuyu kapatmıyorum. Renk değişimi yapacağım. Açık renkli ipime geçiyorum. Şöyle 2 ilmeğin arasından geçiriyorum ipime. Maviyi çekip sıkıştırıyorum. İkisini bir tutuyorum ve sık iğne örmeye devam ediyorum. İplerimi içeride yürütüyorum, ikisini beraber. Ve bu sırada da yine herhangi bir arttırma eksiltmemiz yok. Toplamda 36 sık iğne öreceğiz. Bir sonraki sırada nasıl ilerleyeceğimizi göstereceğim size. Şimdi 36 tane ördük. Şu mavi ipimizi keselim. Artık kullanmayacağız çünkü. Açık renk ipimle devam edeceğim. Şimdi öncelikle ilk 4 tane sık iğne öreceğiz. Şu arada yalnız bir tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Onu kaçırmayın. Sayarak takip ederseniz sıraları ileride karışmasını engellemiş olursunuz. İlk sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle ilmek belirleyicimi takacağım ilk sık iğneme. Şimdi bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltma yapıyorum. Ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. 1, 2, 3, 4. Azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltma yapıyoruz. 4 ör bir azalt yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4. Toplamda 6 defa yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4 ve son azaltmamız. 36 olan ilmeği biz 30'u düşürmüş olduk şimdi. Bir bakalım, kontrol edelim. 1, ilk ilmeğimi şöyle hemen takıyorum tekrar. 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Hem saymış olalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Şimdi ilk sık iğnemizde başlayalım. Birinciyi yapıyorum.
Şimdi hafif bir daraltma yaptık. Tekrar genişleteceğiz. 2, 3, 4. 4 tane ördüm. Bir sonrakine bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma. 4 örüyorum, bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Son ilmeğime de bir tane arttırma yapıyorum. Bu sırada gözleri takacağız ama şimdi değil. Biraz örgümüzü ilerletelim. Sonrasında takacağız. Şimdi ilk sık iğnemi örüyorum. Bir ilmek belirleyicimi takıyorum. Arttırmaya devam ediyorum. Şimdi bir ördüm. İkinci, 3, 4 ve 5. Şimdi arttırmanın üstüne bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Bütün sıra boyunca 5 öreceğiz. Bir tane arttırma yapacağız. Alt sırada zaten 4 ör bir arttır yaptığımız için üst sırada yapacağımız şu anki işlemimizde arttırmaların üzerine denk gelecek. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle ipimi biraz açayım. Evet, şimdi arttırmanın üzerine denk geldi. Toplamda sayıyı 42'ye çıkaracağız. Sonrasında birazcık örgümüzü düz ilerleteceğiz. Kaç sıra yapacağız onu söyleyeceğim. Sonuncu grubu da yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi son arttırmamı yapıyorum. Evet, bakalım. Şöyle ilerliyor. Örgümüzü de bir görmüş olalım. Gözleri takacağız buraya. Bu sırada. Ve şimdi toplamda 5 sıra 42 sık iğne ile arttırma eksiltme yapmadan örgümüzü ilerleteceğiz. Ardından azaltmalarla devam edeceğiz. Şimdi 5 sıramızı örelim, ardından devam edelim. Beş sırayı örmüş, tamamlamış olduk. Şimdi gözlerimizi takarak devam edelim. Şöyle katlayın örgünüzü. İlk arttırma yaptığımız sıraya takacağız. Kendinize göre şöyle bir yer belirleyin. Örgünüze göre ortalayınca. Bir tanesini buradan takıyorum. Bir diğerini de buradan takıyorum. Nerelere taktım? Arttırmaların iç kısmına gelen yerlerine taktım. Ortada da gözü bıraktıktan sonra 2, 4 tane kaldı. 2 tane bırakıp birbirine daha da yakında çalışabilirsiniz. Göz arkası kilitlerimizi de takalım. Diğerini de takalım. Şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle mühürlemelerini de yapalım. Genelde aksesuar olarak kullanacağım parçalarda mühürleme yapmıyorum. Çocukların kullanacağı ürünlerde, oyuncaklarda mutlaka yapıyorum. Şöyle görmüş olalım bu videomuzda da. Isı yardımıyla eriterek gözleri bu şekilde mühürlemiş oluyoruz. Örgünüze ateşi getirme, yaklaştırma hususunda dikkatli olmanızı öneriyorum. Hemen zaten kuruyor ve soğuyor.
İlk yakar yakmaz dokunmazsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi örmeye devam edelim. Şimdi şuradan takip ediyorum. Azaltma yapmam gerekli. Bir tane azaltmamızı yapıyoruz. Hemen ona ilmek belirleyicimi takıyorum. Yanından 1, 2, 3, 4, 5 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şöyle ipimi tekrar açacağım. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltma yapıyoruz. Şimdi son grubu çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Azaltmayla başlamıştık. Sık iğnelerle tamamladık. Şimdi ilk sık iğnemi örüyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu sırada da ne yapacağız onu anlatayım. 5 ördük, bir azalttık. 4 örüp bir azaltacağım. 3 örüp bir azaltacağım. 2 örüp bir azaltacağım ve 1 örüp bir azaltacağım. Her sırada 6'şar defa azaltarak daraltmış olacağız. Aralarda da elyaf dolumu yapacağım. Şimdi 2 sıra örüyorum. Elyaf dolumu için tekrar birlikte olacağız. Ardından azaltmalara devam edeceğiz. Şimdi 2 sıra ördüm. Şöyle biraz uzun bırakayım. Elyaf dolumumuzu yapalım. Şöyle geniş bir parça olduğu için el yordamıyla doldurabilirim. Kenarlarına doğru ittirerek dolduruyorum. Ortada boşluk kalan yerler varsa onları tamamlıyorum. Çok sıkı sıkı doldurmayacağım. Çantada dolu kullanacağımız için hafif yassı olabilir. Bu kadarlık bir dolum yeterli. Şimdi örmeye devam edelim. Kapatana kadar devam edeceğim. Ardından nasıl pürüzsüz bir kapama yapıyoruz onu göstereceğim size. Hemen hızlıca örüyorum. Evet. Şimdi 12 tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde toparlayacağım. Şöyle hafif uzun kesiyorum ipimi. İğne yardımıyla topluyoruz. Şöyle alalım. Şimdi ilmek kaydırma yapmıştım. Hemen bir yanından şöyle ilmeklerin bize bakan tarafından alıyorum. Hepsinden geçireceğiz. İçeriden dışarıya doğru yapıyorum. İlmek atlamadığımdan emin oluyorum. İlk başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Hepsinden geçirdikten sonra şöyle büzüyorum, çekiyorum. İpin kopmamasına dikkat edin. Şöyle şeklini yerleştiriyorum. Bakın çok doldurmadım. Şu şekilde bir dolum var. Şöyle elyafı yerleştirebilirsiniz. Bir sonrakinden girip şöyle tam tersinden çıkıyorum. Bakın. Böyle bir kapama yapıyoruz. Şöyle birkaç kez giriş çıkışlar yapıyorum. Üzmemeye dikkat ediyorum. Hatta şurada şöyle bir sabitleme yapalım.
belli olmayacak şekilde giriyorum ve uzak bir yerden çıkartıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Evet, yeterli bu işlem. Ve ipimi kesiyorum. Kafamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kulak detaylarıyla devam edelim. Kulak yapımına sihirli halkayla başlıyoruz. Şu şekilde çaprazı görüyorum. Bir kilitleme yapıyorum ve sihirli halkamı oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamı çekiyorum, kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle hemen ilk ilmekten örmeye başlayacağım. Bu ipimi de arada yürütüyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir sonrakine bir tane arttırma yapıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. Tekrar bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Ve bir kez daha yapıyorum. Toplam 3 defa yapıyoruz bu işlemi. Şöyle bir arttırıyorum. Şöyle arkaya doğru çeviriyorum örgümü. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz oluşuyor. Şimdi bu ipim burada bir kalsın. Şimdi bir üst sırada 2 tane örüyorum. Bir sonraki ilmekte bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine 3 kez yapacağız. Bir örüyorum. İkinci örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum ve toplamda sayımı 12'ye çıkartıyorum. Ve şimdi 3 sıra boyunca 12 sık iğne öreceğiz. 3 sıra ördükten sonra azaltma yapacağım. Hemen örüyorum. Şimdi tamamlamış olduk 3 sırayı da. En üst sırada son sıramda bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Kulaklarda dolum yapmayacağız. Bu işlemi de 4 defa tekrarlıyorum. Şimdi üçüncüyü yaptım. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Ve bitti. 2, 4, 6, 8 tane ilmek kalıyor. Şimdi bunları karşılıklı olarak şöyle katlıyorum. Hemen ilk ilmekten karşılığını alıyorum. Ve bu şekilde kapatacağız. 1, 2, 3 tane örüyorum. Şu yandakini de şöyle alalım. İlmek kaydırma yapalım. Bir zincir ve bitirelim. Burada ipimi içeriye çekiyorum. Şuradan da alalım. Görünmesin. Şimdi bu kulaktan bir tane daha öreceğiz. Ardından boynuzlar, yüz işlemesi ve dikişleriyle devam edeceğiz. Evet, kulakları tamamladık. Şimdi dikişleriyle devam edelim önce. İlk kulağı dikeceğiz. Şu ipi çekmemişim. Şunu da çekeyim. Bu kulakları nereye yerleştireceğiz? Şu beyaz geçiş sırasından sonrasını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Önce bu kulağı bu tarafa dikelim. Şimdi şöyle dikeceğim. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10. Şuradan bakın başlıyorum. Göz kararı. Arkaya geçiriyorum. Şu çıktığımız ilmekten tekrar geçelim yandan. Şöyle bir kulaktan alalım. Çıktığım ilmekten girdim, yanındakinden çıktım. Çıktığım ilmekten girdim, yanındakinden çıktım. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Şuradan da alalım. Şimdi bir bakalım. Şöyle en başa doğru ilerletiyorum. Bu şekilde tamam. İsterseniz şöyle birleştirebilirsiniz ama bu yeterli. Şöyle kilitliyorum.
Şöyle uzak bir yerden çıkıyorum. Şimdi diğerini de yapalım. Bakın çok pratik. Hemen dikişini yapmış olduk. Şöyle hemen aynı sıradan kulağa koyuyorum. Göz kararı şöyle bakıyorum. Bakın buradan nasıl getirmişiz. Aynı şekilde simetri oluşturuyorum. Şöyle hemen bir sonraki ilmekten bütün kulaktaki bütün ilmekleri aldığınızdan emin olun. Yine yan yana ilmekleri kullandığınızdan da emin olun. Boşluk kalmasın. Şu son ilmeğimizi de alalım. Başa doğru ilerliyorum. İlk başladığım yerden şöyle alıyorum. Bir tane sabitliyorum. Uzak bir yerden çıkıyorum. Şöyle çekiyorum. Tekrar şöyle uzak bir yerden çıkıyorum. İplerin ucunu keselim. Şimdi kulaklık dikişlerini de tamamlamış olduk. Göz işlemelerimizi yapalım öncelikle. Şöyle az miktarda siyah ipim var. Şöyle ipi katlarına ayırıyorum. Şöyle 2 kat olarak kullanabilirim. Uzak bir yerden geliyorum. Gözün hemen yanından. Bakın şöyle bir çıkıyorum. Şöyle parmağımla koyuyorum. Şuradan gireceğim. Şöyle şuradan bir çıkıyorum. Bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Tamam, yapmak istediğim bu. Şimdi şuradan çıkartalım. Bunu tamamlayalım. Şöyle sabitliyorum ve kesiyorum. Şöyle içine çekiyorum, tamamlıyorum. Diğerini de aynısını yapalım. Evet. Şöyle arkadan geliyorum. Tam yanından. Şöyle çapraza doğru. Buradan çıkıyorum. Şu şekilde bir ifade vermiş oluyoruz. İplerimin ucunu düğümlüyorum, sabitliyorum. Ve kesiyorum. Daha uzun ipler takarak ikisini aynı anda da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tamamlamış olduk. Burun detayı ve benek detayları var. Onları çalışalım şimdi. 2 ipim kaldı, 2 katı kaldı. Onu şöyle beraber alacağım. 2 katı olarak çalışacağım. Şimdi gözün hemen çaprazından şöyle bir yerden çıkıyorum. Bakın bir sıra üzerinden geldim. Şöyle çarp işareti yapacağım. Şurada elyaf geldi. Buraya alacağım. Sonra üzerinde 3 tane yapacağız. Şöyle çaprazına geliyorum. Bir yandan yukarıya çıkıyorum. Çaprazına geliyorum. Bir yandan yukarıya çıkıyorum. Çaprazına geliyorum. Bir yandan yukarıya çıkıyorum. Şimdi tam tersine yapacağım. Farklı şekilde benekler de yapabilirsiniz. İsterseniz sihirli halka içerisine doldurup onları da dikebilirsiniz. Şöyle tamamlamış olduk. Şöyle sabitleyelim. Bir de diğer tarafına çalışalım. Onu da şöyle arkadan geliyorum. Hemen gözün yanından yapacağım.
Şöyle bir yana geçiyorum. Sonra bir üste geçiyorum. Bakın şöyle. İpim yetmeyecek zannedersem. Bakalım bir. Kısalmış oldum biraz ama. Evet, ucu ucuna yetti. Çekince sıkıştırmış olduk. Tamam. Şimdi düğümlüyorum ve saklıyorum. Şimdi bunları içine çekelim. Şimdi siyah iple yapacağımız bir burun detayları kaldı. Şöyle bir miktar ip alacağım. Şöyle alttan geliyorum. Şöyle gözden hizalıyorum. Bir mavi sıra boş bırakıyorum. Şuradan gireceğim. Evet. Burada çalışacağım. Diğerini de yapalım. Yine diğerini de göze hizalıyorum. Böyle bir kat yeterli. Bakın şu şekilde dursa yeter. Bunu da sabitleyelim. Evet. Şunu da keselim. Şimdi tamamlamış olduk. Boynuz detaylarımızla devam edelim. Evet, boynuz detaylarımız için az miktarda kahverengi ip ihtiyacımız var. Şöyle bir kilitleme yapıyorum. Zincirle çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. İkinci zincirden başlayarak her bir zincire tekli trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Üçünü bir çekiyorum. İkinciyi yapmış oldum. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bir zincir çekiyorum ve tamamlamış oluyorum. Dikiş için şöyle kesiyorum. Aynısından bir tane daha yapıyoruz hemen. Onu da yapalım beraber. Şöyle kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına alıyorum. İkinci zincirden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincir çekiyorum, kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi nerelere dikişlerini yapacağız, nasıl yapacağız onu görelim. Evet. Şimdi örgünün düz tarafı önde görünsün istiyorum. Kulakları hizalı çalışacağız. Şöyle gelecek. Buradan bakalım. Şöyle 2 tane sık iğne kullansak yeter. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonrakinde başlıyorum. Şöyle düz yüzünü istiyorum. Şöyle bir tane kulaktan alacağım. Kafadan çıktığım yerden geri giriyorum. Bir yana geçiyorum. Şöyle ipimin arasında kaldı kulak. Onu geçireyim hemen. Şöyle tekrar bir tane daha şuradan alalım. Ve şöyle 2 sık iğnenin kullanımıyla bitirelim. Bu bıraktığım ipi de düğümlüyorum ve içine çekeceğim. Şimdi şöyle uzak bir yerden çıkartalım. Şöyle çekiyorum. Yine ipin diğer ucunu da şöyle koyalım. Alıyorum. Evet. Diğer boynuzu da dikelim beraber.
Ön tarafı gelecek. Bir tane boşluk bırakalım demiştik. Bir tane boşluk bırakıyorum. İkisini kullanacağım. O yüzden buradan. Şimdi kulağa doğru gideceğim. Şöyle bir tane boynuzdan, kafadan, boynuzdan, kafadan sabitleyeceğiz. Şöyle bir tane düğümleyelim. Uzak bir noktadan çıkartıyorum çekerek. Şöyle bir tane daha yapalım. Kesiyorum ipimin uçlarına. Şu ipimiz de çok uzunluğunu da keselim. Bunu da içine çekiyorum. Bakın boynuzlarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi saçlarını yapalım. Şöyle bir miktar kadife ip kullanacağım. Şu ucundan biraz alayım. Farklı ip tercih edebilirsiniz. Kadife kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi şöyle tutuyorum. Buradan alarak öreceğim. Şöyle bir geçirelim. Buradan ben düğümleyeceğim. 3 tane yapsak yeterli. Şimdi şuradan şöyle alıyorum. Saç için şöyle parmağımın arasında bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum bakın. Parmağımın üzerinden yine koyuyorum. Alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Son kez yapacağım. Bir yanındakine geçeceğim. Parmağımı koyacağım araya. Bir tane sık iğne yapacağım. Bakın gördünüz mü? Hemen 3 tane çalıştık bile. Şöyle geçiriyorum ve kesiyorum. Şöyle çekiyorum. Kadife ipler birazcık narin. Kopabilirler. Şöyle yanından arkaya alıyorum. Şöyle içeride kalsın. Diğerini de aynı şekilde. Şuradan bir yerden alalım. Şöyle içeriye çekiyorum. Evet. Buradan elifimiz çıktı bir miktar. Bunu da keselim. Tamam. Ve kafa kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle çok sevimli bir detay çalışmış olduk. Şimdi bacaklarıyla devam edelim. Şimdi mavi ipimle başlayacağım. Sihirli halka kullanıyorum. Hemen sihirli halkamı yaptım. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne dolduruyorum. Çekiyorum, kapatıyorum, sıkıştırıyorum. İlk sık iğnemden başlıyorum örmeye. İpimi arada yürütüyorum. Hemen bir arttırma yapıyorum. İlk sık iğnemin içerisine 2 tane örüyorum. Ve yanındakine de aynı işlemi yapıyorum. 6 sık iğnemiz var. Her birine 2 tane sık iğne öreceğiz. 6 olan sayımızı toplamda 12'ye çıkartmış olacağız. Hemen diğerlerine de çift sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oldu. Şimdi burada şu son ilmeğimi tekrar şöyle açacağım. Renk değişimi yapacağım çünkü. Açık renkli ipime geçiyorum. Şöyle. Bu iplerimi arada yürüteceğim. Bir sonrakinden hemen başlıyorum. 2 tane düzeltiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine şu mavi ile beyazı biraz yürüteceğim. Bir tane. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu iplerimi şöyle biraz sıkıştırayım. Evet. Mavi ipimizi kesebiliriz. Kullanmayacağız. Beyazla devam edeceğiz çünkü. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve 12. Şimdi bunu toplamda 4 sıra öreceğiz. 4 sıra tamamlayacağız. Ve ikisini yine katlayarak birleştireceğiz kulakta yaptığımız gibi. İki tarafı da. Bir tane daha öreceğiz bacaktan. Ardından çantaya nasıl monte ediyoruz? Onunla devam edelim. Ben şimdi bacakları hızlıca örüyorum. Evet, parçaları tamamladık. Şimdi dikişlerimizi nasıl yapacağız onu görelim. Öncelikle kafa detayının dikişini yapacağız. Hemen ipimi iğneme geçiriyorum. Şimdi şöyle alalım. Çanta bu taraftan takılacak. Şöyle gelecek kafa detayı da. Tam bitiş noktasından dikeceğiz. Şöyle de dikebiliriz hatta. Şu bitiş yaptığımızı çantanın bitim kısmından dikeceğiz. Şöyle ortalayın. Şöyle ipimi getiriyorum. Kaç sıra yapacağız onu da söyleyeceğim. 1, 2, birleştirme ile birlikte 3 sıra diyebiliriz. Şurada ipimizi bir kilitleyelim. Şimdi bir çantadan alacağım. Şu nereye denk geliyor ona bir bakalım. Bir sıra altından da şu bir sık iğne sırasının altındaki sıradan, yani ortadaki sık iğne sırasından alıyorum. Tekrar kafadan alıyorum. Yine çıktığım yerden bir yanına geçiyorum. Kafadan alıyorum. Kafada da ortaya doğru ilerliyorum. Şimdi üst sıraya geçiyorum. İlmek kaydırma yaptığımız yerden, bakın, kafada çıktığım yerden tekrar giriyorum. Ortaya doğru ilerliyorum. Çantanın gövde kısmından alıyorum. Bir yanına geçiyorum. Şimdi kafa detayında çıktığım yerden tam ortada birleştirdiğimiz yere doğru geliyorum. Merkezden çıkıyorum. Çantadan alıyorum. Bir yana geçiyorum. Ve aynı şekilde de şimdi diğer yöne doğru ilerliyorum. Şöyle tekrar bir yana. Şimdi ortadaki sık iğne sırasından geliyorum. Şöyle kafada kilitleyeceğim. Bir sıra altta. Şöyle içinden geçiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde dikişini yapmış olduk. İsterseniz tamamen sabitleyebilirsiniz kafayı. Ama ben hem böyle oyuncak havasında olsun, hareket etsin, hareket halinde olsun diye istediğim için sadece bu kadar dikişli bırakacağım. Çocukların aynı zamanda oyuncak olarak ilgisini çekmesini de istiyorum. Şöyle birkaç yerden geçiş yapıyorum. Şöyle uzak bir yerden çıkıyorum. Evet. İpimi kesiyorum. Şimdi tamamlamış olduk kafayı. Bacakları nereye dikeceğiz ona bakalım. Şöyle alıyorum. Görünmesini istiyorum. Bakın. Şöyle yaptığınızda, kafayı şöyle yaptığınızda şu altta olsun. Nereye denk geldi? Trabzan sarılarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanın bitim sırasına dikeceğiz. Şöyle önce bir ipimi geçireyim. Evet. Şöyle de yerlerini belirledikten sonra iki bacak arasında 2 tane trabzan bırakırsanız olacaktır. Hemen şuradan şöyle bir kilitliyorum. Hemen
İlk sık iğneden alıyorum. Bir sonrakine geçiriyorum. Çıktığım yerden bir yanına geçiyorum gövdede de. Çantanın gövdesinde. Hemen bir çanta gövdesinden bir bacaktan alarak dikişimizi yapıyoruz. Başa doğru ilerliyorum aynı teknikle. Şöyle son ilmekten de şöyle bir daha alayım yandan. Evet. Bu şekilde dikmiş olduk. Şuradan sabitleyelim. Bacakların içerisini doldurmadık. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Söylemediysem eğer. Şöyle içerisine çekelim. Ve burada saklayalım. Bakın. Bu şekilde görünmesi yeterli. Diğer bacağı da hemen hızlıca dikiyorum. Şöyle sabitliyorum. Dikişim bitti. Hemen bacağın içinden yürütüyorum ipimi. Şimdi çantaya benek detaylarını çalışalım. Siyah renkli ipimle şöyle sihirli halka içerisine çalışarak sık iğnelerle yapacağım ben. 3 tane yaptım. 4, 5, 6, 7, 8 tane yapalım. Çekiyorum, kapatıyorum. İsterseniz siz zincir üzerine de sık iğne yaparak da oluşturabilirsiniz. Şöyle bir tane buraya, bir tane de buraya çalışalım. Şöyle çekiyorum. Arkaya doğru alacağım. Ben bunları sıcak silikon yardımıyla yapıştıracağım çantaya. Dilerseniz dikebilirsiniz. Hemen bir tane daha çalışalım ve yapıştıralım. Evet, beneklerimizi de yapıştırarak tamamladık. Dilerseniz siz sayısını arttırabilirsiniz. Şu şekilde de göstermiş olayım iç kısmını. Dilerseniz ağzına bir çıt çıt takabilirsiniz ya da bir zincirle düğmeleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanılabileceğini ben düşündüm. O yüzden herhangi bir işlem yapmayacağım. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanal ayrıcalıklarına yararlanmak için de katıl butonundan üye olabilirsiniz. Projemi beğendiyseniz beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Memnuniyetle okuyorum. Sorularınız varsa mutlaka yorumlarda bırakın. Hemen görür görmez size geri dönüş yapıyor olacağım. O halde bir sonraki projemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.